Türkiye'deki cerrahi çok ciddi bir, aslında askeri disiplin içinde yürütülür. Siz sadece bir şeyi kesen bir teknisyen değilsiniz. Bir hasta var karşınızda. Onu bütünlüğüyle algılamanız lazım. Ben dahiliyeci olsam cerrahi yapamazdım. Sorgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Üstüm dedi diye onu peşinden kabul etmek çok yanlış bir şey. Hocam şimdi size bir video izleteceğim. Gerçekten böyle bir değerlendireceğiz sonra. Tamam. Dağın başında kaldın böyle gidiyorsun, yarda yuvarlandın, düştün falan. Dahiliye bile gelse iç kanaman olabilir der. Evet. Yani göz doktoru ne yapacak? Gözlerine bakayım bir bak bakayım bunu okuyabilir misin falan der. Yani herkes bir sıkıntıya düşer fakat cerrah oğlum çıkarır o bıçağı ateşte yanını bir ısıtır. Rambo'dan bak ateşte ısıtır. Onu cas basar. Da ağzına bir tane tahta verir. Diye ısırırsın onu bilmem ne yaparsın çözer. Evet. Cerrah dağda bile doktordur. Evet. Pirdir diyebiliriz evet. Ne diyebiliriz? Pir. Bir Doktorların piri diyebiliriz evet. Evet. Genelde hükela olurlar. Ama haklı bir hükelalıktır. Evet. Hükeladırlar böyle gözüne bakma. Hocam dersin. Şunu yarın aldım bilmem ne git desin. Dediğini de anlayamazsın. Bir daha da soramazsın. Tamam hocam dersin. Çıkarsın. Ne dedi acaba dersin. Böyle deli gibi gezersin. İkinci kez soru sorulmayan doktorlardır cerrah. Evet. Hocam gerçekten cerrahlar doktorların hası mıdır? Yani öyle dememek lazım. Şöyle söyleyeyim, bir defa çok komik bir video. Sonuca giden işlemleri, bir dahiliyeciden ya da göz doktorundan biraz daha hızlı yapmış gibi gözüküyor. Herhâlde izlenim o. Hakikaten öyle bir imaj var. Bir anda, işte, öyle bir bıçakla kesiyorsunuz, bir anda tümöründen hastayı kurtarıyorsunuz gibi ama çok sempatik bulmakla birlikte çok da tabii katılamıyorum. Yani Peki tıpkı suratsızlar mıdır gerçekten? o kısmına katılıyorum. Evet. Piri olduğuna da katılmıyorum ama genel olarak, şöyle bir şey var. Türkiye'deki cerrahi, çok ciddi bir, aslında askeri disiplin içinde yürütülür ve aslında askerlik alışkanlarının, çok gerçekten temeline işlediği yansımaları olan bir yerdir. Bunun da aslında gerisi Alman cerrahların yarattığı bir şeydir. Prusya, işte, Alman ordusunun, işte, Alman cerrahlarının ordu kökenli oluşuyla birlikte o Türkiye'ye ve Avrupa tıbbına bir sürü yerde aslında yansımıştır. Kıdemin çok önemi vardır. İşte, üstünüz bir şeyler susarsınız vs. Bunlar öğrenme açısında usta çırak ilişkisi için belli aşamalarda gerekli ama sınırları tabii bugün için, çok abartılı kaçıyor. Dolayısıyla, sorgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Üstüm dedi diye onu peşinden kabul etmek çok yanlış bir şey. Diğer meslek, eee, cerrahi dışındaki tıp dallarını hiçbir zaman, kendinden daha altta görmemek lazım. Cerrahinin ne avantajı var diye bana sorarsanız ben, dahiliyeci olsam cerrahi yapamazdım. Ama cerrahiyi yaparken dahiliyeyi unutmadan iyi bir hekimlik yapabiliyorum diye bakıyorum. O yüzden cerrahinin avantajlarını kendine katmakla beraber geri kalan ne bileyim ben çocuğu da, kadın doğumu da, dahiliyeyi de, çok değerli kabul ediyorum ve onların da en azından bilgilerini unutmamaya çalışıyorum. O zaman iyi bir cerrah dahiliyeyi de branşın içine katan cerrah mıdır? Kesinlikle. Yani siz sadece bir şeyi kesen bir teknisyen değilsiniz. Bir hasta var karşınızda. Onu bütünlüğüyle algılamanız lazım. Ameliyat ettiğiniz bir hasta kalp krizinden de ertesi gün ölebilir. Onun şeker hastalığı vardır. Şekerini de kontrol etmeniz lazım. Yani dahili bilginizi, bütün süreci yönetmek için kullanmıyor dahi olsanız doğru kişilere gerektiği zaman soru sorabilecek seviyede tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla, cerrahiyi, seçtikten sonra diğer yerleri ihmal etmemek, unutmamak lazım.